Projemizde benimle birlikte öncelikle Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi Viroloji Anabilim Dalı, İç Hastalıkları Anabilim Dalı ve Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı'ndan öğretim üyelerimiz vardı. Bunun dışında dış destek olarak Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Viroloji Anabilim Dalı'ndan bir hocamız. Bununla birlikte yine Burdur'da bizde dış destekli paydaşımız Hayat Eczanesi'ndeki eczacı ve teknisyen arkadaşlarımız oldu. Sağ çalışmalarıma yıllardır devam etmekteyim. Bu kapsamda genelde bununla ilgili hep meme sihirleri, vücut sihirlerini genelde inekliler üzerine ben ve sığırlar üzerine çalışıyorum. Bunları gözlemledim ve bunlardaki sorunlar bir türlü halledilemiyordu. Ve özellikle bu konuda biz otolog aşı üretiyoruz bireysel anlamda. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın izniyle bireysel anlamda üretiyoruz. Bu sırada bu aşının dışında acaba alternatif olarak sihir geliştiren bölgelere neler yapılabilir diye yola çıktık. Ardından koyun ve keçilerde ektima hastalığı derken çalışma ve derinleşme 3 yıldır bu şekilde bugünlere geldi. Evet. Buluşu geliştiren pomat bir topikal pomat. Bildiğimiz gibi pomat merhem demektir. Bu yoğun bir şekilde hazırlanmış. Özellikle içerisinde 3 formülasyonumuz var. Birincisi mukozalar için, ikincisi hassas deri bölgesi için, üçüncüsü de daha sert deri bölgeleri için kullanıyoruz biz bu pomadı. İçindeki içerikler çoğunlukla kimyasal ama iki tane de etken maddemiz var. Bu etken madde doğal etken madde. Bu etken madde bazen birlikte bazen tek başına da kullanarak yapılabiliyor. Özellikle bu biz hayvan tebabetinde çalıştığımız için sığır, koyun, keçi ve kedi köpeklerde tabii ki evcil memeli hayvan dışında mutlak düzeyde yabani hayvan için de etkili olabilir. Papilloma virüs dediğimiz yani halk arasında sil hastalığı için ayrıca ektima dediğimiz özellikle bu koyun ve keçi ektimasında kullanılabiliyor. Özellikle kuzu ve oğlaklarda. Bir de kedi ve köpeklerin özellikle papilloma virüslerinde bu tür uygulamaları topikal olarak kullanıyoruz. Peki hocam, pomatın sağladığı katkılar nelerdir? Bu pomat özellikle örnek vererek açıklayayım. Sığırlarda meme sihirleri çok fazla. Bu dönemlerde genelde memelere süs sağım makineleri takılamıyor. Zamanla bu ilerleyerek meme içine girerek de mastitis şekillendiriyor ya da memenin körleşmesi veya tıkanmasına sebebiyet verebiliyor. Bu şekilde uygulandığı anda oranın yumuşaması ve ardından gerilemesine sebebiyet veriyor. Dışarıdan tabii ki otolog aşı uygulamaları, işte immün modülatör dediğimiz bağışıklığı güçlendirici bazı yardımcı tedaviler de uygulanabiliyor ama bu direkt o bölgede oluşan problemi çözmeye yönelik bir pomat olduğu için çok fayda görüyoruz. Genelde sihirlerle ilgili uygulamalarda bireysel anlamda şu ana kadar aşılama uygulamaları tavsiye ediliyor otolog. O da özel laboratuvarlarda ya da bizim gibi laboratuvarlarda bireysel düzeyde bazen sürü düzeyinde yapılıyor. Çoğunlukla bunlara veteriner hekimler pek yanaşmıyorlar. Çünkü zaman kaybı bir de takipli 2-3 kez mutlaka aşının tekrarlanması gerekiyor. Bunun dışında immün destekleyiciler var. Zaten hayvanın beslenmesi de bununla birlikte önemli olduğu için immün destekleyici kullanmak gerekiyor. Bunlar da bir maliyet. Ama o bölgeye örneğin bir ağızda, bir göz kapağında, bir ayakta çok vakalar var. Bu vakalar bir başka hayvana bulaşabiliyor. O bölgede hayvanda kanamalar, çeşitli sekonder bakteri enfeksiyonlarının da girmesiyle daha da nüksedip büyüyebiliyor. İşte burada yapılması gereken şu, biz o bölgede geliştirilen pomatla o bölgede sihirli yani gerilemesini sağlıyoruz. Onun küçülmesini sağlıyoruz ve zamanla da yok olmasını sağlıyoruz. Eğer sabah akşam ya da sabah öğle akşam sağımlardan sonra kullanılırsa memenin ve yaşadığı hayvanın ortamındaki temizliğe de hijyene de dikkat edilirse bu 30-40 günü bulabiliyor. Ancak vücut sihirlerinde biraz daha değişik bir formülasyonumuz var. O bölgede biz genelde vücut sihirine değil, vücudun sihirin çıktığı kök, deriyle olan bütünleştiği yere uyguluyoruz. Burada dökülmeleri de yaklaşık yine bir 30-40 günü bulabiliyor. Koyun ve keçilerdeki uygulamalarda özellikle kuzu ve oğlaklarda yaklaşık 3-4 gün bazen bir haftaya kadar sonuç alabiliyoruz ve hayvan fayda görmüş oluyor. Kedi köpeklerde özellikle köpeklerde ağız dediğimiz kanin oral papillomatozis diye bir hastalık var. Bunda ise özellikle
aşının uygulanması, immün modülatörlerin uygulanması ve ağız bölgesine bu kremlerin uygulanmasıyla hayvan en fazla bir 15 gün içerisinde bu hastalıktan kurtulmuş oluyor. Şimdi böyle bir pomatla ilgili spesifik bir ürün yok. Bunun en büyük avantajı şu, biz memeye yönelik çalışmalarımızda memedeki siillerin şekillenmesi ve büyümesi mastitis gibi hastalıkların şekillenmesine yol açıp süt verimin kaybına yol açabilmekte. Memenin körleşmesiyle süt gelmemekte ve bir inek için en önemli şeylerden biri sütün elde edilmesi. İkincisi, bu hayvanların satışı önemli. Yani bir hayvan pazarına gittiğinizde o hayvan pazarında sihirli bir ineğinizi kimse almak istemez, sağlıklısı varken. Bu da bir ekonomik kayıptır. Ayrıca deride verdiği maruzatlar da bir ekonomik kayıptır. Pet hayvancılığı yönünden bakarsak tabii ki onlar yönünde farklı bir anlamda hayvanın manevi anlamda bir zararını görmüş oluyor. Hayvan sahibi irrit oluyor. Bir de bunun bir hayvanda görülmesinin dışında diğer hayvanlara bulaşabilme riski de birer ekonomik kayıptır. Peki hocam, ülkemizde daha önce benzer çalışmalar yapıldı mı? Şimdi bu papillomavirüs için çok bilimsel çalışma var. Bunun özellikle tiplendirmeleri için, hangi tip virüsleri olduğu için bunun için çalışmalar dünyada ve bizde devam ediyor. Özellikle dünyada yaptığımız taramalarda biz genelde %5'lik asiklovir gibi örnek veriyorum. Tujua 30 gibi, Tujua occidentalis dediğimiz bir bitki ekstratının kullanımı yaygın. Çeşitli türde salisilik asit uygulamaları var. Ancak topikal bir pomat şeklinde uygulama şu anda yaptığım taramalarda rastlayamadım. Bir de sahada veteriner hekimler çoğunlukla bunu pakursülfat gibi sprey preparatları kullanmaları tercih ediyorlar. Bir de geleneksel halkın kullanmış olduğu uygulamalar var. Tabii bunlar biraz ampirik kaçtığı için çok onu ifade edemiyorum. Bu tür yönde bir gidişat var. Ancak biz burada bu farkındalığı yaratarak bir ürün yönüne doğru ilerlemeye çalışıyoruz. Yani ilk ve tek. İlk ve tek, evet. Yerli ve milli bir ürün olarak pomatın ileride ihraç edilmesi söz konusu olacak mı? Şöyle bir şey, zaten biz şu aşamada patenti aldıktan sonra birkaç firmayla şu anda görüşme halindeyiz. Onlar da saha denemelerine devam etmek istiyorlar şu anda. Devam eden de firma var. Eğer zaten onlar da şunu ifade ettiler. Biz hakikaten böyle bir ürün sahada bilmiyoruz, yok. O yüzden ilginç geldi onlara. Bu üretildiği anda zaten bizi de arayan çok var bu konuda, dışarıdan sil konusunda olsun, eklim hastalığı konusunda Türkiye'nin çeşitli yerlerinde. Böyle olunca biz bunu ürüne dönüştürmeye hedefimiz o. Bir de şunu söylemek isterim, patente aldığımız ulusal bir patent ama bununla birlikte biz uluslararası patente de başvurduk. İlk inceleme sonucu geldi, bunu buluş olarak kabul ettiler ve sanayilebilirlik olarak kabul ettiler. Sadece buluş basamağında birkaç literatür önümüze sürdüler. Bu da ileriki günlerde yazışmalarımız sonucunda karşı görüşlerimize bunu da almaya çalışacağız. Peki hocam, pomatın geniş anlamda bilim dünyasındaki yansımaları nelerdir? Yani yurt dışındaki kuruluşlarda yapılan çalışmalar. Şimdi bununla ilgili biz bir tane CG yayını yaptık. Bunu ayrıca şunu da ifade ettim. Biz Fransa'da geçen sene bununla ilgili sunum yaptık ve en iyi sözlü sunum ödülü aldık Paris'teki yapılan sunumda. Oradakiler de özellikle bunun üzerinde çok ilgilendiler. Bundan sonraki amacımız bunun elde ettiğimiz sonuçları biraz daha detaylandırmak. Bunun kimyasal, farmakolojik yapısının çok daha detaya inmek. Virolojik anlamda tabii ki ispatlarımız var. Yani yaptığımız çalışmalar hep virüs tespitini yaptığımız ve hastalığı iyileştirdiğimiz uygulamalardı. Bundan sonraki amaç detayda içindeki etken ve yardımcı maddelerin kimyasal etkileşimleri, hangi analizlerin yapılması gerekir, bunların sentetik üretimine kadar gitmektir. Peki hocam, patent süreci hakkında neler söylemek istersiniz? Patent süreci çok zor bir süreç. Yani eğer kendiniz birebir uğraşırsanız, çalışma yaparsanız ama zevkli de bir süreç. Bu aşamada gerek patent enstitüsü kurumu olsun, gerek patent vekilimiz olsun, gerek çalışan arkadaşlarımız olsun, gerek üniversitemiz olsun bu konuda her zaman desteğini esirgemediler. Biz sabırla, yani işin sonucu sabır ederek bu duruma bugüne gelmiş olduk. Ne kadar sürede hocam? Toplam biz çalışmalarımız 2016'da başladı, fikirlerimiz şekillendi. 2017'de başvurumuzu yaptık ve 2019'da sonuçlandı. Yani 2 yıllık bir süreçte tamamlanmış oldu.
Şimdi bu zaten bizim geliştirdiğimiz pomat 3 tane pomat şeklinde bir pomat. Deri, mukoza ve daha sert derilerde uygulanan bir pomattır. Özellikle sil diye çıktı ama eklem hastalığına yönelik de bu yapılabilir durumda etkili bir pomat. Bundan sonraki hedeflerimiz örneğin çeşitli kafamızda işte bunu çalışarak ancak sahada ve ortamda görebiliyorsunuz. Örneğin memelerin tıkanmaları şekilleniyor çok fazla ve az süt geliyor. Onları açabilecek bir kimyasal maddenin geliştirmesini sağlamak istiyoruz. Daha doğal olması için. Bunun dışında solunum veyahut da ishalli buzağları özellikle problem. Solunum virüsleri özellikle problem. İşte abortlar çok büyük problem. Temel hedefler bu olarak hani hayvancılıkta et ve süt verimi ve hayvan sağlığını etkileyen temel olan yönlere kaymak ve bunlarla ilgili ürünler geliştirmek diye düşünüyoruz. Tabii kaçını gerçekleştirebiliriz onu da zaman alacak. Zaman gösterecek. Devam edin hocam. Devam edin hocam. Devam edin. Siz nasıl göstermeye devam edin hocam? Siz gösterin hocam. Ben dur diyene kadar gösterin hocam. Hayır hayır koymayın hocam şimdi. Tamam şimdi başka. Hocam elinizi siz çekin. Hocam siz elinizi çekin. Önce hocam kalsın biraz. Ondan sonra şey yapın. Uzatın hocam elinizi. Tamam devam edin hocam. Peki. Sen karıştırma devam. Hocam devam. Devam. Kaldırıyorsunuz, gösteriyorsunuz. Kayıt. Kapatın hocam. Evet, süper.